Merhabalar, şimdi sizlere UBS sistemimize entegre olan uzaktan eğitim sisteminden bir ders içeriğine neler ekleyebileceğinizi ve bu işlemleri nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle UBS'ye giriş yaptıktan sonra sol kısımda yer alan menüye tıklıyoruz. Buradan öğretim elemanı sisteminden şu kısma tıklıyoruz. Burada ders listemiz gelecek şimdi. Verdiğimiz dersler görünecek. Şu an benim bir tane dersim var. Bu şekilde görünüyor. Dersle ilgili bilgiler yer alıyor burada. Kota bilgisini gösteriyor. Benim dersimde kota yok. Kayıtlı öğrenci sayısı 9. UE uzaktan eğitim demek. Şurada yer alan UE işareti. Burada dersle ilgili işlemleri görüyorsunuz. Mesela devamsızlık girişini buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi bizim bu dersin içeriğini görebilmemiz için öncelikle üzerine tıklamamız lazım. Şu en üstteki sekme var ya, şurada sekmeler görüyorsunuz. Uzaktan öğretim ders içerikleri yazan sekme. Eğer işte şu UE işareti aktif değilse bu görünmez, çıkmaz. Ama bu genel bilgiler, değerlendirme sistemi falan burada görünür. Burada dersle alakalı bilgiler var, değerlendirme sistemi var. Burada öğrenci listenizi görebiliyorsunuz. Mesela öğrencileri devam durumunu da buradan görebiliyorsunuz. Öğrencilerle alakalı bilgiler. Şuradan mail gönder, mesaj gönder gibi işlemler var. Burada canlı derslere tıkladığınızda bir bilgi veriyor burada tam sayfa olarak. Aşağıda listesi var. Ben şu ana kadar hiç canlı ders yapmadığım için burada görünmüyor. Şuradan artıya basarak canlı ders ekleyebiliyorsunuz. Haftalık görünüm görüyorsunuz. Burada 1, 2, 3 diye gidiyor. 16, 17'ye kadar gidiyor. Aslında 15 hafta var. Bu final ve vize, pardon, final ve bütünleme haftası diye burada da içerik ekleyebiliyorsunuz. Burada tarihlerini görüyorsunuz. Burada artıya bastığınız zaman ödev ekle, kaynak ekle, açıklama ekle, canlı ders ekle diye öğelerimiz var. Sırasıyla bakalım şimdi bunlara. Ödev ekleye tıkladığımda buradan ödeve bir isim vermem gerekiyor. Ödev 1 diyorum. Ödev tipi seç diyor. Quiz, proje, vize, final, bütünleme. Bu orada görünecek isim, herhangi birini seçebilirsiniz buradan. Dosya boyutu sınırı koyabiliyorsunuz. Mesela 10 megabaytın üstündeki dosyaları gönderemesinler. Yani bir adet gönderme yapabilsinler. Bunu aslında ben bunu kullanacağım için birinci hafta değil de sadece 13. haftada görünsün. Burada sadece kendinizi seçebiliyorsunuz. Başlama ve bitiş tarihleri buradan seçiyorsunuz. Biz mesela şu anda kaç? 28 Aralık'ta başlasın. Bir hafta boyunca sürsün. Mesela 28'den 4 Ocak'a kadar sürsün. Kaydet diyorum buradan. Tabii şurada diğer sekmeler de var. Şimdi ben buraya tıklayıp düzenli diyorum. Buradan ödev açıklaması kısmına bir açıklama yazabiliyorum. Mesela ben ödevimle alakalı bir açıklama yazayım buraya. O haftanın içeriğine uygun alacak şekilde konu başlığını yazdım. Ödev bununla alakalı. Kişi seçiminden şuradan ödevi yükle. Ha, bu ödevleri kendisi yüklemesi gerekiyor. Aslında burada gördüğünüz liste, benim 9 tane öğrencim var zaten. Tümü bu listede görünüyor. Mesela buradan ödev sorumlusu ekleyebiliyoruz. Ön koşullar benim daha önce şuraya eklediğim. Burada eklediğiniz içerikler, bu içerikleri ben deneme amaçlı önceden eklemiştim. Bunları ön koşul olarak gösterebiliyorsunuz. Mesela şuraya tıkladığınızda bununla alakalı sadece buna sahip olanlar ödevi gönderebilsin gibi. Bunu gerek yok şu anda. Kaydet diyorum. Evet, şu an ödevimizi yüklemiş durumdayız. Bakalım hemen. Burada tüm ödevleri indir. Ödev yükleyen öğrencileri göster, düzenle, sil. Öğrenci dosya indirme geçmişini görüntüle diye seçenekler olduğunu görüyoruz. Mesela ben şu anda ödevi yeni yüklediğim için kimse görmedi ve burada hiçbir öğrenci gözükmüyor. Evet, ödev bu şekildeydi. Şimdi başka bir içeriğe bakalım. Şuradan yine artıya basıyorum. Kaynak ekle kısmı var. Bunu da 12. haftaya ekleyelim mesela. Kaynak ekle. Şimdi ben buradan öğrencilerle herhangi bir dosya paylaşabilirim. Bu PDF dosyası olabilir, sunu olabilir, metin dosyası olabilir. Farklı farklı dosya türlerini kabul ediyor. Şimdi deneyip görelim. Mesela kaynak adı. Kaynağımın ismini verdim. JavaScript ders notu şeklinde. Kaynağın açıklaması boş bırakabilirsiniz. Şart değil. Hangi hafta ekleyeceğinizi buradan değiştirebiliyorsunuz. Biz zaten 12. haftanın altında yer alan o artı tuşuna bastığımızda otomatik olarak 12. haftayı seçmiş oluyor. Görüntüleme başlangıç tarihi. Bunu bugün seçerseniz hemen görünür. İleriki tarihi seçerseniz, mesela önümüzdeki hafta öğrencilerle paylaşılsın istiyorsanız bir sonraki haftayı seçebilirsiniz. Ben bugün seçiyorum, direkt görsünler. Kaynak indirilebilir olsun mu? Buna tiklerseniz indiriyor.
Buradan mesela ders materyali mi, canlı ders kaydını paylaşıyorsunuz. Ben ders materyali paylaşıyorum. O yüzden bunu seçtim. Burada da diğer olarak seçiyorum. Çünkü bir PDF dosyası paylaşacağım ben. Evet, buradan diğer seçtik. Buraya dosyamızı tıklayıp yüklüyoruz. Sürükle bırak da yapabilirsiniz. Şimdi burada benim ders notumu görüyorsunuz. Şurada sayfayı aşağı kaydırdığımda bakın dosyama sol tık yaptım. Şöyle sürükledim ve buraya bıraktım. Evet, dosyam yükleniyor şu anda. Evet, şu anda yükleme tamamlandı. Şurada da dosyanın ismini görüyorsunuz. Evet, tüm alanları doldurduk. Buradan kaydet düğmesine basıyoruz. Kaynak başarıyla kaydedildi diye uyarı verdi. Evet, bakalım. 12. haftaya kaynağımız geldi. Buradan indirebiliyoruz. İsmini görebiliyoruz. Burada kimler görmüş tıklayıp onu bakabiliyoruz. Gizle göster özelliği var. Buradan düzenleye tıklayarak şuradaki tarihi de değiştirebiliyorsunuz. Hemen bakalım. Evet, ayar penceremiz geliyor. Şuradan tarihi değiştirebiliyorsunuz. Buradan da silebiliyorsunuz. Evet, şimdi açıklamaya bakalım. Şuradan açıklama ekle diyoruz. İlk olarak şuradan yeni doküman düğmesine basıyoruz. Ondan sonra yazı ekleme alanı açılıyor. Ben burada mesela deneme yazdım buraya. Ders içeriğini ekleyebilirim. Mesela ben bu dersime ait konu başlıklarını şöyle yazayım. Böyle içeriklerimi yazdım. Ben mesela örnek olarak şuradan geliyorum. Buradan biçimlerden mesela kalın yapabiliyorum. Şöyle benim alt öğelerim olsun 2 tane. Mesela ben bunları liste şeklinde böyle gösterebilirim. Şunları da örnek olarak bir diyeyim. Mesela şunu da bu şekilde gösterebilirim. Şunları da seçtikten sonra Word'deki aynı mantık. Word kullanır gibi şöyle 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Şunu örnek olarak kapatayım. Mesela bir girintiyi azalt dediğimizde sola kayıyor. Bu şekilde içte gösterebiliyorsunuz. Yine altına gelelim şöyle. Tablo ekleyebiliyorsunuz buradan. Örnek şöyle bir tane ekleyelim. Tablomuzun içerisine şöyle tabii büyütebiliyoruz. Şuradan tıklayıp içerisine etiket ekleyebiliyoruz. Başlık ekleyebiliyoruz. Mesela ad soyad diyeyim. Şuraya da hepsini seçerek şuradan ortalı yapabiliriz. Bakın daha güzel göründü. Tablo özellikleri bu şekilde farklı olarak tablo ile ilgili şu anda tabii tablonun içine tıklarsak buradan hücre özellikleri de aktif oluyor. Bunlar da aktif oluyor. Tablo özellikleri falan aktif oluyor. Onun haricinde burada ders açıklamasına link ekleyebiliyoruz. Mesela burada şey yazalım, tıkla Google'a git diyelim. Tıkla Google'a git. Şimdi ben önce metnimi yazdım. Daha sonra faremin sol tıkına basılı tutarak bunu seçtim. Şuradan linke tıklıyorum. Burada mesela google.com olsun. Küçük harf olsun şöyle. Ya da şunu yapabilirsiniz. Google.com'unu kopyalayıp bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Kopyala yapıştır şeklinde. Hedef yeni pencere seçerseniz yeni sekme açar veya yeni pencere açar o şekilde gider. Hiçbiri derseniz burada açar, bu sayfada açar. Yeni pencere diyelim, tamam diyelim. Düzenlemelerimiz bittikten sonra şöyle açıklama kaydedildi diyor ama o hemen görünmüyor. Bakın kendini yeniledi, biraz yeniliyor kendini, ondan sonra görünüyor. Şu anda mesela 1. hafta içeriğim böyle düzenlediğim şekilde görünüyor. Bu tıkla Google'a gitti. Bakın şurada sağ altta adres görünüyor. Şu kısma bakın. Fareye getirdiğimde burada google.com'u görebiliyorsunuz. Tıkladığım zaman da bana yeni bir sekme açıp buradan google.com'a beni götürüyor. Burada canlı ders eğitim kısmı var. Buna tıklayalım. Beni canlı ders oluşturma sayfasına attı. Şu yukarıda artı butonu var yeşil. Buraya tıkladığımda buradan senkron, asenkron diye seçebiliyoruz. Şimdi bu canlı derste bir de asenkron ders olayı var. Şurada açıklaması var. Siz kaydediyorsunuz. Daha sonra öğrenciler izliyor özet olarak. Şimdi burada canlı ders ekleden bir asenkron ders seçelim. Burada yine dersimizi seçiyoruz. Burada bir isim veriyoruz. Bunu geçmiş tarihli de ekleyebiliyoruz. Senkron dersten farklı olarak. Mesela ben 1. haftaya buradan tıklayıp bir tane ders ekleyebilirim. Ders saatim görünüyor burada. 2 veya bir şeklinde seçebiliyorum buradan. Açıklama isteğe bağlı eklemeseniz de oluyor. Bunun bir önemi yok çünkü zaten öğrenciler katılamıyor buna. Siz kaydediyorsunuz, öğrenciler izliyor. Asenkron olduğu için öğrenciyle öğretmen aynı anda bir araya gelmiyor. Buradan güz zaten buraya karışmanıza gerek yok. Çünkü zaten güz dönemi otomatik olarak seçilmiş. Kaydet düğmesine basıyoruz. Şu an evet asenkron dersimiz geldi. Bununla alakalı bilgiler yazıyor burada. Ders başlat, katılım listesi, düzenle, sil gibi işlemler var.
Diğer öğelerde olduğu gibi. Burada ben mesela bu dersi başlattığımda evet diyeyim. Beni Big Blue Button sistemine atıyor. Tamam, sesli görüşmeye katıldınız diyor. Ben şu anda burada anlatımımı yapıyorum. Buradan sunum paylaşabilirim. Örnek buradan sunumu yükleyip paylaşabilirim. Veya ekran paylaşımı açabilirim şuradan tıklayıp. Pencere paylaşabilirim şeklinde. Burada canlı dersimizi yaptık. Bitirdik. Şuradan kaydı durdura basıyoruz. Kaydı durdurmak istiyor musunuz diyor. Evet diyelim. Kaydımız bitti. Bir de şuradan oturumu sonlandır diyelim. Evet diyelim, ders anlatımımız bitti. Tamam diyelim. Tamam, burayla işimiz bitti. Burayı kapatabiliriz artık. Şimdi bu sayfayı yenilediğimde ben bir yenileyim burayı. Evet, kayıt izlenebilir diye bir şey geldi. Bakın burada asenkron dersimi tamamladım. Buradan kayıtlı dersi izle diye bir şey geldi. Tıklayalım. Oynatalım. Tamam. Evet, video Şu an geldi. Yukarıda düğmeye bastık. Kaydımızı da başlattık. Bu şekilde ders kaydım görünüyor. Ama tabii benim o yukarıdan kaydı başlat kısmına başladığım ve bitirdiğim aralık görünüyor. Ona dikkat edin. Çünkü anlatımınız boşa gidebilir. Eğer kayıt başlatmadan ders anlatımı yaparsanız bu kaydedilmez. Burada da görünmez. Onun haricinde canlı ders sistemi böyleydi. Senkron ve asenkron kısmını gösterdik. Burada ekleyebileceğiniz içerikler bu kadar. Bunların hepsine değindik. Şu yukarıda bir ders devam durumu diye bir düğme var. Buraya tıkladığımızda ben yoklama girişini girdim ama galiba burası da düzgün çalışmıyor. Şu an hepsi sıfır görünüyor. Bu da sistem kullanım kılavuzu diye bir PDF dosyası var. Buradan da yardım alabilirsiniz. değerli hocalarım, burada yer alan PDF dosyası Katip Çelebi Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu yardım dokümanıdır. Burada benim anlatmadığım konular da var. Her şeyi detaylı olarak resimli bir şekilde anlatmışlar. Sağ üst kısımdaki indirme butonundan yararlanarak bu dosyayı bilgisayarınıza da kaydedip daha sonradan bakabilirsiniz. Evet, benim anlatmak istediklerim bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere.